Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size görmüş olduğunuz bu çantanın yapım aşamalarını anlatacağım. Çantamız bu şekilde astarlı ve şöyle iki tane cebi var. Şimdi bu çantanın yapımına başlayalım. Çantamız için 2 milim polyester makrome ipi ve 2 milim tığ kullanıyoruz. Başlangıçta önce şöyle bir kilit zincir yapıyoruz ve daha sonra 42 tane zincir çekiyoruz. Kırk iki zincir çektikten sonra 3 tane artı zincir daha çekiyoruz ve şöyle zincirimizi çeviriyoruz. İpimizi tığımıza doluyoruz ve bakın şu 42. zincirin arkasındaki şu ilmek boşluğuna batarak ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Tekrar bakın hemen yanındaki ilmeğe batarak zincirimizin tamamını ikili trabzanla dolduruyoruz. Bu şekilde zincir sonuna kadar yapalım. Zincirin sonuna geldiğimizde bu şekilde 42 tane trabzanımız olmuş oluyor. Şimdi tekrar 3 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Tekrar ipimizi doluyoruz. Bakın zincirin çıktığı noktaya değil, hemen yanındakine. Bu noktaya batarsak her sırada bir tane trabzanımızı arttırmış oluruz. O yüzden zincirin çıktığı noktaya değil, hemen yanındaki boşluğa batarak trabzan yapıyoruz. Devamında tüm trabzanların tepesine batıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. İkinci sıranın sonuna geldiğimde son trabzanımı bakın başlangıçta çektiğim 3 tane zincirin tepesine batarak yapıyorum ve tekrar 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Yine ipi tığıma doluyorum. Bakın zincirin çıktığı noktaya değil, hemen yanındaki boşluğa batıyorum ve tekrar sıra sonuna kadar trabzanlarımı yapıyorum. Yaptığımız bu kısım çantamızın tabanı olacak. Taban yüksekliği 8-9 santim oluncaya kadar, siz ne kadar isterseniz o yüksekliğe gelinceye kadar bu şekilde örelim. Tabanı 9 sıra ördüm. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve yaklaşık olarak 9 santim uzunluğunda, yüksekliğinde, şöyle 9 santim yüksekliğinde oldu. Şimdi son trabzanı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve tabanımın dört bir etrafını sık iğne yaparak düzgün bir şekil almasını sağlıyorum. Bakın şöyle uygun gördüğüm boşlukları batıyorum ve bu şekilde kısa kenarımın sık iğnelerini yapıyorum.
Bakın sonuncuyu şu zincirin tepesine yapıyorum ve bir zincir çekiyorum, tekrar aynı noktaya batıyorum. Daha sonra trabzanların tepesine batarak tekrar uzun kenarımın sık iğnelerini yapıyorum. Yalnız şurada yaptığınız sık iğneleri sayın ve diğer kısa kenarda da aynı sayıda olsun ki model kurduğumuz zaman çantamız dengede olsun. Zaten uzun kenarların sık iğneleri de 42 tane olacak her biri. Bu şekilde bu köşeye geldiğinizde de aynı noktaya 2 defa batıyoruz ve yine bu köşede aynı noktaya 2 defa batıyoruz ve başlangıç noktasına geldiğimizde ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Başlangıçta yaptığım ilk sık iğnenin yanına bir sık iğne daha yaparak son sık iğnemi yapmış oluyorum ve bakın şuradan ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bu şekilde tabanımızı yapalım ve modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimiz için bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bakın başlangıçta bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz. Daha sonra ipimizi tığımıza doluyoruz. Yanındaki boşluğa batıyoruz ve 3 tane ilmeğimiz olmuş oluyor. Ve daha sonra bunu tekrar üçünü birden örerek bakın tek ilmeğe düşüyoruz. Yanındaki boşluğa hemen ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve tekrar ipimizi doluyoruz. Yanındaki sık iğnenin tepesine bu şekilde üçlü çakma sık iğne yapıyoruz. Tekrar yanındaki boşluğa ilmek kaydırma yapıyoruz. Yanındaki hemen boşluğa ipimizi doluyoruz, tığımıza batıyoruz ve çakma sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıramızın sonuna geldiğinde bakın bir tane yine ilmek kaydırıyorum ve bir tane sonuncusunu çakma sık iğne yapıyorum. Bu modelde dikkat etmemiz gereken, hangisiyle bittiyse sırası geleni diğer sırada yapıyoruz. Bu şekilde yaparsak modelimiz üst üste sıralanarak güzel bir şekil alacaktır. Öbür türlü bu son bitirişlerde mesela çakma sık iğne ile bitirdik. Bunu tekrar dönüşte çakma sık iğne ile başlarsak modelimiz baklava dilimi şeklinde çıkar. Ama sırasıyla çakma sık iğne ile bitirdik. Döndük. İlmek kaydırmayla başladığımız zaman modeller sırasıyla üst üste gelir ve daha güzel bir şekil alır. Şimdi çakma sık iğne ile bitirdik. Bir zincir çekiyorum ve sıradakine ilmek kaydırıyorum. Tekrar çakma sık iğne yapıyorum ve tekrar
ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıra sonuna geldiğimde ilmek kaydırmayla sıramı tamamlıyorum ve bir zincir çekiyorum. Dönüşümde çakma sık iğne ile başlıyorum. Ve yine ilmek kaydırıyorum. Çakma sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Sıram sonunda çakma sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. Çakma sık iğneden sonra ilmek kaydırma ile başlıyorum ve yine devamında bir çakma sık iğne, bir ilmek kaydırma olacak şekilde modelimi sıra sonuna kadar yapıyorum. Bu şekilde modelimizin yüksekliğini, çantamızın yüksekliğini ne kadar istiyorsak o kadar yapalım. Çantamızın tabandan sonra başladığımız bir tarafı bitti. Yüksekliği yaklaşık 17 santim ve uzunluğu da şöyle 24 santim. Ve yine tabanımızın uzunluğu 24 santim. Şu eni de zaten 9 santim. 9,5 santim. Modelimiz de bakın bu şekilde hiç kaydırmadan üst üste gelecek şekilde tamamlamış olduk. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve ipimizi kesiyoruz. Şöyle. Ve tabanımızın diğer tarafından tekrar modelimizi kurmaya başlıyoruz. Bunun için bakın şu köşe noktasına çantamızın batıyoruz ve ipimizi buradan çıkarıyoruz. Alttaki ucunu bakın şöyle doluyoruz ve burada bir zincir çekiyoruz. Şöyle yanındaki noktaya ilmek kaydırma yapıyoruz. Yine modelimizin burada yaptığımız gibi bir tane ilmek kaydırma, bir tane çakma sık iğne olacak şekilde sıramızı tamamlıyoruz. Bir tane ilmek kaydırma ipi doluyoruz ve yanındakine
çakma sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yapalım. Sıranın sonuna geldiğimde bakın bu şekilde çakma sık iğne ile bitirmiş oluyorum. Bir zincir çekiyorum ve dönüşte çakma sık iğne ile bitirdiğim için ilmek kaydırmayla başlıyorum. Yani sırayı ne ile bitirirsek dönüşünde başlangıç sıradaki ne varsa, yani çakma sık iğne ile bittiyse ilmek kaydırma, ilmek kaydırmayla bittiyse çakma sık iğne. İlmek kaydırma yaptım ve yanına sık iğnemi yaptım. Bakın zaten siz de ördüğünüzde fark edeceksiniz. Şuradaki şu V gibi görünen kısmı her zaman ilmek kaydırma denk geliyor ve yanındaki şu küçük noktaya da her zaman çakma sık iğne denk geliyor. Yani dönüşler ne olursa olsun bu püf noktasını da takip ederseniz yine modelinizde herhangi bir kayma olmaz. Bakın yine şuraya ilmek kaydırma ve hemen yanındaki şu küçük noktaya çakma sık iğne. Bu şekilde çantamızın diğer kısmını da buradaki ölçülerde, yani 17 santim oluncaya kadar kaç sıra yaptıysak, iplerimizin, tığlarımızın numarasına göre değişebilir. 17 santim oluncaya kadar bu kısmını da yapıyoruz ve yine şu, bakın şu yan kısmı, tabanımızın kısa kenarını da yine 17 santim oluncaya kadar yapıyoruz. Aynı şekilde karşı tarafta bu iki kısa kenarını 17 santim oluncaya kadar yapıyoruz. Çantamızın dört kenarı da bitti. Şu yanları hepsi 17 santim. Şu uzunlukları hepsinin 17 santim. Son parçamızı yaptıktan sonra tüm kenarına çantanın şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz. Son sıramı yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum ve dönüyorum ve modeli yaptığım boşluklara ilmek kaydırma yapıyorum. Tüm kenarlarını ilmek kaydırma yapalım. Köşeye geldiğimizde battığımız noktaya tekrar bir zincir çekip tekrar bir ilmek kaydırma yapıyoruz ve devamında şu uzun kenarda uygun gördüğümüz noktalara batarak ilmek kaydırmamızı yapıyoruz. Şöyle uygun gördüğümüz noktalara batıyoruz. Bu ilmek kaydırmalarla daha sonra birleştirme yapacağız ve birleştirme yaptığımız noktada kullanacağımız için bunların düzgün çıkması gerekiyor ve burada yaptığımız sayı kaç ise şurada da yaptığımız aynı olmalı ki şöyle birleştireceğimiz zaman zorlanmayalım.
Şimdi çantamızın şöyle tüm kenarlarını ilmek kaydırma yapalım ve şöyle başlangıç noktamıza tekrar gelelim. İlmek kaydırma bittikten sonra çantamızın birebir ölçülerinde astar yapalım ve şu kenardan şöyle yarım milim kalıncaya kadar şöyle astarımızı dikelim. Bakın şu kenarlar dahil dikiyoruz ve daha sonra birleştirmeye geçiyoruz. Çantamızın astarlama işlemi bittikten sonra bakın şu kenarlarını dikmeden önce çantamızın kulpunu yapıyoruz ve çantayla astar arasına bu şekilde dikiyoruz. Önce kendi ipiyle çantaya dikiyoruz. Daha sonra astarla çanta arasını bu şekilde dikiyoruz. Bu kulpunun yapımını başka bir çanta videomda açıklamaya bırakacağım. Bu şekilde çantamızın tüm işlemleri bittikten sonra birleştirme işlemini geçiyoruz. Çantamız bittikten sonra tüm kenarına bu şekilde ilmek kaydırma yapmıştık. Şöyle tüm kenarına yapmıştık. Şimdi birleştirmemizi bu ilmek kaydırmalarla yapacağız. Bunun için önce tığımızı şöyle köşeden batırıyoruz ve buradan ilmeğimizi çıkarıyoruz. İlmeği çıkardıktan sonra kalan ipimizi şu şekilde geçiriyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Daha sonra şu kenarlardaki ilmek kaydırmalardan bu şekilde geçiriyoruz. Ve bunu yine ilmek kaydırıyoruz. Şöyle ilmek kaydırmalardan geçiriyorum tığımı. Ve tekrar ilmek kaydırıyorum. Bu şekilde karşılıklı tüm ilmekleri birleştirip ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve şu köşede ipimizi kesiyoruz. Daha sonra tekrar diğer köşesini aynı şekilde başlıyoruz ve şu köşede bitiriyoruz. Diğer yan kısmını da aynı şekilde yaptıktan sonra çantamızın birleştirme işlemi bitmiş oluyor. Çantamızın birleştirilmesi bittikten sonra mıknatısı için bu şekilde 5 sık iğne yaparak 5 sıra ördükten sonra mıknatısı üstüne dikiyoruz ve yaptığımız bu parçayı çantamızın başlangıç kısmına dikiyoruz. Daha sonra aynı şekilde karşılığına gelen kısmı dikip çantamızın mıknatısını da bitirmiş oluyoruz. Sonra yan kısmını şöyle parmağımızla içeri bastırarak şu halkalardan takıyoruz. Bakın bu şekilde geçiriyoruz ve bu halkanın üstüne istediğimiz zinciri takıyoruz. Ve çantamız bitmiş oluyor. Varsa markanız ya da herhangi bir etiket takabilirsiniz. Ben bu şekilde çantamızın süslemesini astarımızın kumaşından yaparak ve boncuklar takarak
bir süsleme yapmaya çalıştım. Bunun videosunu daha sonra kanalıma ekleyeceğim. Çantanın kulp yapımını, mıknatısın şu sık iğne kısmını ve aksesuarlarının takılış kısmını daha önceki videolarımda yayınladığım için burada yayınlamıyorum. Onun linkini aşağıya bırakacağım. Siz de çantamı beğendiyseniz videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.